Ya gelirken yol çok güzeldi, yemyeşildi. O yüzden burası bana İsveç'i çok hatırlattı. Çünkü bu mevsimde ve bütün yaz boyunca İsveç çok yeşil ve ben bunu çok özlüyorum hakikaten. Yani en özlediğim şeylerden bir tanesi o sanırım. O yüzden bana çok çok iyi geldi. Sonbaharda herkes İsveç'te mantar toplamaya çıkar. Biz de küçüklüğümüzden beri çıkıyoruz. Ama şöyle bir şey var insanlarda. Biz mesela ailece çıkardık. Böyle işte dayılar, teyzeler, işte annem falan böyle çıkıyoruz ormana. Bir yere kadar gidiyoruz. Ondan sonra herkes ayrılıyor. Çünkü hepsinin gizli bir yeri var. Ve hiç kimse yerini göstermiyor. Yani orada böyle hani ona ait bir hazine varmış gibi böyle dağılıyoruz. Saatlerce millet mantarları topluyor. Sonra tekrardan bir araya gelip eve dönüyoruz. Çok güzeldi. Bana hissettirdiği şey şu, yani daha da benim için değerli şu anda. Çünkü bu hengame büyük şehirde yaşamanın getirdiği bir hengame ve kaos var ve bizi doğadan çok fazla kopartıyor. Yani doğadan kopmamız, kendimizden kopmamız demek benim için. Çünkü çok ayrı bir frekansta yaşamaya başlıyoruz ve o içimizdeki sesi duyamıyoruz. Yani onu duyabilmek için doğaya yakın olmak gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden o kadar böyle değerli bir şey ki, yani çocukluğumda onları yapmış olmak ve onun değerini bilmek çok önemli bir şey benim için. Çocuklarımız maalesef yani hani İstanbul gibi bir şehirde büyüdüler ve o kadar doğaya yakın olamadılar. Bizim için çok kolaydı ve çok güzel. Sade bir yaşam, yani sade bir yaşam bence zaten buradan başlayan bir şey. Sade bir yaşam benim için artık daha az tüketmek. Çünkü çok tüketiyoruz. Tükettikçe de gene kendimizden kopuyoruz. Gene o iletişimi kuramıyoruz. Kendi içimizde olan o iletişimi kuramıyoruz. O içimizdeki sesi duymamayı öğreniyoruz. Öyle törpüleniyoruz ki. Onu geri kazanmanın yolu evet, yani daha sade yaşamak, daha az tüketmek. Daha az tüketmek, çevreye daha iyi davranmak demek. Dolayısıyla yani hani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani bu stresin içinde, bu hızlı akışın içinde çok farklı bir şey yapmak şu an için bizim için yani mümkün değil. Ama biz gene de iyiyiz diye düşünüyorum. Yani bunları fark ediyoruz ve mümkün olduğu kadar bu şekilde bunu kendi içimizde onu yaşatmaya çalışıyoruz. Bence çok önemli bir şey. Yani böyle zaten hani artık bir trend var dünyada. Bunu yapmaya çalışan bir sürü insan var. Yapmaya da devam etsinler. Çünkü yani daha ufalmamız lazım. Yani tekrar edeceğim, yani bu saçma sapan tüketim bu inanılmaz bir dengesizlik kuruyor zaten dünyada ve şu andaki dağılım tamamen dengesiz. O yüzden insanlar aç kalıyorlar bu dünyada. Yani bazılarımız yani hani diyetisyene gidiyoruz daha az yemek için. Bunun için para harcıyoruz mesela. Yani bu kadar saçma bir şey ki esasında. Yani öbür tarafta birisi aç kalıyor. Öbür tarafta sen para verip yani birisi sana yeme desin diye komik bir durum yani. Hani dağılım daha adil yapılsa zaten yani 7 milyar değil 20 milyar insana da yeter yani bu dünyanın üstündeki nimet bence. Şöyle bence bir bütün olabilmek için, bir insan olarak bir bütün olabilmek için doğruları ve yanlışları, yani doğru yanlış demek de daha sağlıklı, daha verimli, daha üretken, daha mutlu ve sağlıklı bir ruh ve beden olabilmek için
o içindeki sesi duyabilmek lazım. Yani ve bu sanal hayatın içinde, bu kaos içinde, bu hızlı giden akış içinde duymamıza izin vermiyorlar zaten. Yani devamlı başka bir şeylere yönlendiriliyoruz sistem olarak. O yüzden hani bizim daha sağlıklı olmamız için, daha gücümüze varmamız için kesinlikle ve kesinlikle daha sade bir yaşam gerekiyor diye düşünüyorum. Yani doğa da bunun ilacı.